siz Diyarbakırlısınız ve 2017 Ermenistan'a gitmiştiniz. Biraz izlenimlerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. 2017 yılında bir gençlik kurumunda çalışıyordum. Diyarbakır'da gençlik çalışmaları yapan bir kuruluştu, bir dernek. Avrupa Birliği'nden fon alarak Gümrü'ye, Ermenistan Gümrü şehrine bir proje için gitmiştik aslında. O dönem karayolunu tercih ettik tabii oraya ulaşmak için. İstanbul ve Erivan arasında belirli şeyler vardı, uçuşlar vardı o dönem ama bizim için hani İstanbul'a gitmek, İstanbul'dan Erivan'a gitmek çok zor ve bir de Ermenistan'da da gezmek istiyorduk açıkçası gitmişken. Başka şehirleri de görelim, bir kültür faaliyeti için gittik ama başka yerleri de görelim diye araçla gittik. Çok uzun bir yolculuktu yani yaklaşık 15 saatte falan Gümrü'ye vardık. Oysa hani daha kısa bir yol vardı aslında ama kapalı yani yıllardır sınır kapalı. O yüzden önce şeye gittik, Gürcistan'a gittik. Gürcistan'dan Gümrü'ye. Gümrü'de 7 gün falan kalmıştık. Gümrü'de bir gençlik kurumu vardı. İsmini şu an çok iyi hatırlamıyorum. Forum tiyatro etkinliği yapmıştık. Orada kültür sanat etkinliğiydi ve o dönem çok şeydi böyle Ermenistan ve Türkiye arasında hareketlilik, gençlik hareketliliği. Daha önce bizden önce giden arkadaşlarımız oldu. Fotoğrafçılık ve folklor üzerine, halk oyunları üzerine gidenler olmuştu. O dönem çok hareketliydi yani böyle gençlik değişim programları oluyordu. Ben de öyle gitmiştim. Sadece Gümrü'ye gitmedim. Ermenistan'ın diğer bölgelerine de gittim. Sevan'a, Vanatzor'a, Erivan'a. Tekrar gitmeyi çok isterim. Çok güzeldi seyahatimiz. Evet, çok güzel. Erivan'dayken muhtemelen Erivan Radyo'yu da ziyaret etmiştiniz. Biz biliyoruz Kürt kolektif hafızada çok önemli bir rol oynuyor. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Evet. Ya Erivan Radyosu dedelerimin, babamın aslında dinlediği, Türkiye'de Kürtçe müziğin yasak olduğu, dinlenilemeyecek ve icra etmenin bile suç olduğu, icra edenlerin güneye sürgün edildiği hikayelerini duyardık. Erivan Radyosu'nda yayınlanan şarkıları hala dinliyoruz. İşte Erivan Radyosu'nda Susika Simo diye bir kadın var. İşte onun şarkılarını dinliyoruz mesela ama Erivan Radyosu kayıtlarını dinliyoruz. Çünkü çok yasaklı olan ve dillendirilmeyen bir dönemde Erivan'da Kürtler işte bir saatte başlıyor sanırsam yayın, Kürtçe yayın. Bütün Kürtler o yayının Erivan Radyosu'nu dinliyorlar ve o bir saatlik Kürtçe yayını bekliyorlar aslında Kürtçe müzik dinlemek için. Erivan Radyosu'na gittim fakat radyonun bir işleyişi vardı. O saatlerde ziyarete kapalıydı. Önünde fotoğraf falan çektirdik bütün arkadaşlar. Hepimizde aynı duygu uyanmıştı yani çok duygusaldı orada olmak, bulunmak. Örneğin böyle her Kürt'ün Erivan Radyosu'yla kurduğu bir duygusal güçlü bir bağ var. Çok değerli bizim için. Çok güzel. Bir de şöyle bir şey çok merak ediyorum. Şu an son zamanlarda biliyorsunuz Ermenistan Türkiye normalleşme yine gündemde. Ama yani Kürtler nasıl bakıyorlar bu normalleşmeye? Kürtler Ermenistan devleti nasıl bakıyorlar? Ermeniler nasıl bakıyorlar? Onunla ilgili çok az yani gündemde, medyada çok az şeyler yazılıyor. O yüzden çok merak ediyorum. Yani sizce Kürtler, Ermeniler nasıl bakıyorlar? Yani Ermeni-Kürt ilişkilerden biraz bahsedebilir misiniz? Ve Ermenistan'a devlet olarak nasıl bakıyorlar? Ya şeyi hatırlıyorum mesela ben döndükten sonra Ermenistan'da hükümetin bir antidemokratik tutumu vardı. İnsanlar ayaklanmışlardı. Tıpkı Türkiye'deki gezi olayları gibiydi aslında insanlar. Harekete geçmişlerdi mevcut hükümete karşı ve beni aslında böyle benim çok dikkatimi çekiyor kişisel olarak yani oranın daha çok demokratik olmasını haklara erişimde yurttaşların gerçekten eşit, adil yaşamasını çok isterim yani bu benim kişisel fikrim. Kitlesel bir Kürt grubu hakkında yorumda bulunmuyorum. Şöyle yani Diyarbakır eski bir Ermeni şehri aslında Ermenilerin yoğun yaşadığı bir şehir. Bir arada yaşamakla ilgili kötü pratiklerimiz de var ne yazık ki yani kötü bir hafızamız var ama şeyi hatırlıyorum
8-9 falandı. Orta Doğu'nun en büyük kilise, Ermeni kilisesi aslında Diyarbakır'da, Sufragos Kilisesi. Onun açılış dönemini hatırlıyorum. Belediyenin yerel yönetimlerin katkısıyla aslında orası açılmıştı. Çok büyük bir bütçesi vardı ve kimse şey demezdi hani bu kilisenin açılışına, kiliseye neden bu kadar destek veriliyor, açılış şey için, tekrardan ibadete açılması için, restorasyonu için belediye neden bu kadar bütçe ayırıyor gibi bir şey konuşulmadı bu şehirde ve hala ya hiç kimsenin konuştuğuna şahitlik etmedim. O dönem birazcık siyasi atmosfer iyi olduğu için diğer kanatlardan da böyle yorumlar gelmedi. Yani ulusal bazda da kötü bir yorumla karşılaşmamıştık. Yani biz aslında şeye çok yani yeniden bir arada yaşama, işte Ermeni mahallesine, Ermenice tabelaların asılmasına kimse refleks göstermedi yani. Diyarbakır özelinde söyleyebilirim. Yani bizim için bunlar ılımlı ve olumlu şeyler. Yani bunu şey gibi yani kilisenin bir ibadethane değil, Ermeni mevzusunun yeniden orada var olması, görünür kılması, ben ve çevrem, sohbet ettiğim insanlardan, ilişki kurduğum insanlardan anladığım o yani bir ibadethane değil, Ermeni isminin yeniden o sokaklarda can bulması, yeniden var olmasıydı mevzu. İşte bir sokağın ismi mesela şeydi, Mıgırdiç Margosyan Sokağı'ydı. Biz işte Hançepek deriz orası, Ermeni Mahallesi, Gavur Mahallesi diye tabir edilen yer. Tekrar yani eskisi gibi olması imkansız görünüyor ne yazık ki ama bir şekilde orada var olmalarını, görünür olmalarını çok isteriz. Bir arada yaşamayı da çok isteriz. Onun dışında şeyden bahsedebilirim. Burada Dudenk mağarası var. Çok kötü bir hafızası var ne yazık ki oranın da. On binlerce Ermeninin o mağaradan aşağı atıldığı söyleniliyor. O mağaraya bir doğa kulübüyle ziyarete gitmiştim. Mesela oradaki insanlar çok kötü etkilendi. Oraya gelen insanlar Kürt ve işte nispeten İslami kimliğe sahip kişilerdi. Herkes çok etkilenmiş ve acı duymuşlardı. Böyle yüzlerine bakınca onu hissedebiliyorduk. Çünkü çok korkunç bir mağara. Taş atıyorsun. Taşın mağaranın altında su var ama o su sesini duyamıyorsun. Attığın taşın verdiği su sesini duymuyorsun. Yani herkes aslında bu yaşanmış şeyden rahatsız, öfkeli yüzleşiyorlardır da diye umut ediyorum ama bir şey yok yani sürecin normalleşmesini Türkiye ve Ermenistan'ın siyasi krizinin son bulması memnun edecektir. Yani bazen şey diyorum işte arkadaşlarımla Ağrı Dağı'ndan bahsederken çok güzel olduğunu falan söylüyorlar. Sonra şey diyorum aslında Ermenistan'dan daha güzel görünüyor daha Erivan'dan dağın görüntüsü daha güzel yani hem Büyük Ağrı'nın hem Küçük Ağrı'nın. Yani bir şey olsa mesela sınır açık olsa çok kolay bir şekilde belki oraya gidip güneşin doğuşunu, batışını izleyip geri dönebiliriz. Yani bu çok böyle bir şey. Bizim için yani her anlamda sınırın açılmasını isteriz biz yani. Böyle buradan gitmek yerine buradan gitmeyi tercih etmeyiz. Evet. Peki bu kapalı sınır tabii sadece ekonomik dezavantajlar değil de hem de psikolojik çok büyük bir etkisi getiriyor iki toplum için. Sizce yani kapalı sınırın etkilerini iki toplumumuz için? Ya şeyi düşünüyorum mesela ben Kürdüm geçen Nusaybin'e gittim orada da işte diğer tarafında Kürtler yaşıyor ama oraya geçmem çok zor geçemem oraya bir gidip göreyim değil yani Diyarbakır'dan 1000 kilometre uzağa gidebiliyorum ama yanı başımda 400 kilometre 300 kilometre uzaklıkta olan bir yere gidemiyorum erişemiyorum ve oradaki insanlarla aynı dili konuşuyorum. Orada kendimi güvende hissedebileceğim yani. Bu mesele de öyle yani oradaki şu an mesela Diyarbakır'da çok sonradan Ermeni olduğunu paylaşan arkadaşlarım vardı. Mesela kendilerini daha güvende hissedebilirdi buradakiler. Keza oradakilerin Ermenistan'da yaşayanların atasının yaşadığı yere, doğduğu yere yani hafızasını tazeleyeceği yerleri görmeye ihtiyaç duyabilir. Bence psikolojik olarak da söylediğim gibi çok zor yani gidip gelmek rahatlatıcı olabilir. Bir de sınırın kapalı olması yani tehdit de oluşturuyor aslında yani her an aslında potansiyel iki
şeyiz aslında, düşmanız gibi bir, yani zaten öyle, sınırın kapalı olmasa düşman hukukuyla ilgili, yoksa neden kapalı, yani orada bir düşmanlık hissettirdiği için. Evet, kötü bu anlamda da. Benim bir de şöyle bir şey merak ediyorum. Aslında Ermenistan'da biliyorsunuz bir Yezidi cemaati var, yaşıyor çok eskiden. Onunla ilgili mesela Kürtler ne kadar biliyorlar? Yani Ermenistan'da Yezidiler var, yaşıyorlar ve yani ilişkiler nedir, nasıl bakıyorlar onlara mesela? Ya şöyle, aslında tıpkı Ermeniler hakkında bildikleri şey gibi birazcık politikleşmiş, işte devletin etkilediği bir grup Kürt bunun farkında. Yani işte Kürtlükle ilgili araştırma yaparken bunu yapma ihtiyacı duyan, çünkü bazıları kabul etmiş yani devletin resmi ideolojisini, tavırlarını, kendi kimliğini yok saymasını. Azıcık bu mevzulara dair fikri olan biri, işte orada 12 Ezidi köyü var mesela, Ezidilerin yaşadığı 12 köy var. Bunu biliyor, farkında, orada Kürtler yaşıyor. Keza işte Kazakistan'da falan da yaşıyor. Bunu sokaktan çevireceğim birine sorunca bazıları elbette bilmeyebilir, ama bilen de işte Kazakistan'dakini de bilir. Ermenistan'da yaşayan Kürtleri de bilir. Ama şey değil yani, çok böyle bir şeyde orandan bahsedersek büyük bir çoğunluğu bilmiyor diyebilirim. Orada Ezidilerin yaşadığından bir haber olabilirler. Bir de son soru olarak şunu merak ediyorum. Şimdi ileride sınır açılırsa siz iki toplum arasında nasıl bir ortak işbirliği görüyorsunuz? Mesela ilaki uzmanlar arasında değil de mesela gençler arasında veya ortak bir şey olabilir, müzik festivaller mesela veya dayanışma için mesela ortak bir sorular üzerinde birleşebilirler. Öyle mesela ortak ne işbirliği görüyorsunuz? Ya açıkçası ben bireysel olarak bu, yani Türkiye'nin bir yurttaşı olarak bir kere gerçek bir yüzleşmenin olmasını isterim yani, ama bu mümkün olmadığı için dediğin gibi hareketlilik, yani bizim Ermenistan'a 2017'de gitme sebebimiz de aslında bu yani. İki tarafta da ön yargıya sahip, işte henüz yüzleşmemiş, acısını, öfkesini yaşayan insanlar mevcut. Ancak hareketlilikle bunu aşabiliriz. Yani tekrardan bir arada yaşama, işte birbirine bağ kurma, bu hareketlilikle gerçekleşir. Ben mesela sınır açılmazsa da tekrar giderim Ermenistan'a elbette, ama sınır açılırsa daha kolay olur tabii ki bu hareketlilik. İşbirliği yapmak, ortaklaşmak, bir araya gelmek, bunlar bizim için daha kolay şeyler olur. Yani orada işte Gürcistan'a gitmek zorunda kalmamış oluruz. İki ülkeye giriş yapıyorsun, bir ülkeye gitmek için, bir kente gitmek için. Yani sürekli temas halinde oluruz sınırlar açılırsa. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.